2 Ağustos 1926 gecesi Ege Denizi'nde Midilli Adası açıkları. Fransız bayrağı taşıyan posta vapuru Lotus İstanbul'a doğru yol alıyor. Aynı sularda kömür yüklü Türk vapuru Bozkurt ters yönde ilerliyor. Gece seyri denizcinin en yorucu işidir. Ufuk yoktur. Sadece iki renk vardır. Karşıdan gelen geminin yeşil ve kırmızı seyir fenerleri. O renklerden hangisini gördüğüne bakarak karşındaki geminin sana doğru mu geldiğini yoksa uzaklaşıyor mu olduğunu anlarsın. O gece o hesap tutmadı. İki gemi birbirini fark ettiğinde manevra için kalan zaman çok azdı. Lotus'un çelik gövdesi Bozkurt'un bordasına girdi. Çarpışma Midilli Adası açıklarında Sigriburnu civarında meydana geldi. Bozkurt ikiye ayrıldı ve battı. Bu bir deniz kazası hikayesi ama sonunda bir deniz kazası hikayesi olarak kalmayacak. O gece denizin dibine giden gemiyle birlikte dünyanın hukukunda bugün hala kullanılan bir cümle doğacak. Önce o geceye dönelim. Çarpışmanın ardından Lotus batmadı. Hasar aldı ama yüzer durumdaydı. Durdu, denize adam indirdi, suda kalanları toplamaya çalıştı. Kurtarılanlar oldu. Kurtarılamayanlar da oldu. 8 Türk vatandaşı o gece hayatını kaybetti. Suyun içinde geçen o dakikalarda ne yaşandığını ayrıntısıyla anlatmayacağım. O insanların her birinin bir adı, bir ailesi, bir limanı vardı ve bu hikayenin geri kalanı boyunca ellerinden alınan şeyi unutmamamız gerekiyor. Çünkü sonrasında olan her şey, mahkeme salonları, diplomatik notalar, hukuk kitapları hep bu 8 kişinin üzerine kuruldu. Lotus, kurtardıklarını alıp yoluna devam etti. Ve İstanbul'a girdi. Haber limana gemiyle birlikte ulaştı. Ve o andan itibaren olay denizden çıkıp karaya taşındı. Türk makamları soruşturma başlattı. Beklenen bir şey oldu. Batan geminin kaptanı sorguya alındı. Ama beklenmeyen bir şey daha oldu. Türkiye, Lotus'un o gece köprü üstünde nöbette olan Fransız subayı Dimons'u da tutukladı ve onu İstanbul'da yargılamaya başladı. Bu cümlenin 1926'da ne anlama geldiğini kavramak için biraz geriye gitmek lazım. Osmanlı döneminde yabancı devletlerin vatandaşları Osmanlı topraklarında büyük ölçüde Osmanlı mahkemelerinin dışındaydı. Kapitülasyonlar denen bu düzen yüzyıllarca sürdü ve imparatorluğun en çok şikayet ettiği şeylerden biri haline geldi. Bir yabancı, bulunduğu ülkenin yargısına değil, kendi devletinin temsilcisinin yargısına tabiydi. Bu düzen, 23'te Lozan'da imzalanan antlaşmayla sona erdi. Yani Türkiye Cumhuriyeti bir Fransızı kendi mahkemesinde yargıladığında sadece bir ceza davası açmıyordu. 3 yıl önce masada kazandığı bir şeyi ilk kez sahada kullanıyordu. Fransa'nın tepkisi sert oldu ve burada çok önemli bir şeyi söylemem gerekiyor. Fransa'nın itirazı keyfi değildi. Arkasında ciddi bir hukuki mantık vardı. Fransa'nın tezi şuydu: çarpışma açık denizde oldu. Açık deniz hiçbir devletin toprağı değildir. Orada bir gemi, hukuken kendi bayrağının devletinin uzantısı gibi kabul edilir. Bir Fransız gemisinde görev yapan bir Fransız subayının açık denizde yaptığı işten dolayı ancak Fransa hesap sorabilir. Bunun pratik bir gerekçesi de vardı. Dünya denizlerinde her gün binlerce gemi birbirinin yakınından geçiyor. Eğer her devlet kendi vatandaşına ya da kendi gemisine zarar veren yabancı bir denizciyi kendi limanına ayak bastığı anda tutuklayabilseydi, bir kaptan hangi limana girerse girsin tutuklanma riski taşırdı. Denizcilik böyle işlemez diyordu Fransa. Türkiye'nin cevabı da o kadar sağlam bir mantığa dayanıyordu. Türkiye şunu söyledi: evet, fiil açık denizde gerçekleşti. Ama sonuç açık denizde kalmadı. Sonuç bir Türk gemisinde doğdu. Batan gemi Türk gemisiydi. Ölenler Türk vatandaşlarıydı. Bir suçun etkisi nerede meydana geliyorsa, o yerde o suçla ilgilenme hakkına sahiptir. Yani ortada iki makul taraf vardı ve ikisi de aynı olaya bakıp farklı bir hukuk görüyordu. Şimdi meselenin asıl çekirdeğine gelelim. Çünkü bu hikayeyi büyük yapan şey burası. Kara üzerinde bir suç işlendiğinde hangi devletin yargılayacağını bilirsin. Sınırlar bellidir. Ama açık deniz kimsenin toprağı değildir. Orası dünyanın en büyük hukuksuz alanı değildir. Tam tersine orası hukuku olan ama sahibi olmayan bir alandır. Peki sahibi olmayan bir yerde bir şey olursa kim yargılar? 1926'da bu sorunun herkesin kabul ettiği tek bir cevabı yoktu. İstanbul'daki dava sürerken diplomatik trafik hızlandı.
Fransa diplomatik yollarla itiraz ederek Türk yargısının yetkisiz olduğunu savundu. Türkiye kendi mahkemesinin yetkili olduğunu bildirdi. İki devlet arasında hızla büyüyen bir gerilim vardı. Yeni kurulmuş bir cumhuriyetin egemenlik iddiasıyla eski bir büyük gücün yerleşmiş alışkanlıkları karşı karşıya gelmişti. Ama şunu da not edelim. İş silaha, tehdide, ambargoya gitmedi. İki devlet anlaşmazlığı bir mahkemeye götürmeyi kabul etti. Bir özel anlaşmayla dosyayı Lahey'e taşıdılar. Lahey'de o dönem Barış Sarayı'nda toplanan mahkemenin adı Milletler Arası Daimi Adalet Divanı'ydı. Burada bir karışıklığı hemen düzeltelim. Bu, bugünkü Uluslararası Adalet Divanı değil. Onun öncüsü, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Milletler Cemiyeti düzeninin mahkemesiydi ve devletler arasındaki uyuşmazlıkları savaş yerine hukukla çözme fikrinin somut haliydi. O fikrin ne kadar işe yarayacağı hala tartışılıyordu ve önüne gelen dosyalar o fikrin sınavıydı. Şimdi Ege'de gece yarısı yaşanmış bir çarpışma Barış Sarayı'nın salonunda görülecekti. Türkiye'nin savunmasını Mahmut Esat üstlendi. Mahmut Esat, Cumhuriyet'in ilk kuşak hukukçularındandı ve dönemin Adalet Bakanıydı. Lahey'e giderken çantasında sadece bir çarpışma dosyası yoktu. Yeni bir devletin, kendisini diğerleriyle eşit sayan bir devletin argümanı vardı. Ve savunmanın kalbinde çok basit ama çok güçlü bir hamle vardı. Türk tarafı, Türkiye'nin bunu yapma hakkı şu kurala dayanıyor demedi. Bunun yerine soruyu tersine çevirdi. Türk tarafı savunmasını, Türkiye'yi yetkilendiren bir kural aramak yerine onu yasaklayan bir kuralın gösterilmesi gerektiği fikri üzerine kurdu. Bu, hukukta ispat yükünü karşı tarafa yıkmak demektir. Ben yetkimi kanıtlamak zorunda değilim. Siz benim yetkim olmadığını kanıtlamak zorundasınız. Fransa ise açık denizde bayrak devletinin münhasır yetkisinin zaten yerleşmiş bir kural olduğunu, devlet uygulamalarının bu yönde olduğunu savundu. Dava, tek bir gecenin fenerlerinden çıkıp, devletler hukukunun temel mantığına dair bir tartışmaya dönüştü. Karar 7 Eylül 1927'de açıklandı ve divan derinden bölünmüştü. Yargıçlar arasında görüş birliği yoktu. Oylar eşit bölündü ve sonucu divan başkanı Max Huber'in üstün oyu belirledi. Oy dağılımının tam sayısı konusunda kaynaklar birbiriyle çelişiyor, o yüzden size kesin bir rakam vermeyeceğim. Ama şu kesin, karar bir kişinin ağırlığıyla o tarafa devrildi. Bir düşünün, Ege'de bir gemi batıyor, 8 kişi ölüyor, 2 devlet 1 yıl boyunca birbirine nota yazıyor, avukatlar aylarca dosya hazırlıyor. Ve sonunda her şey salondaki eşitliği bozan tek bir oyla belirleniyor. Sonuç şuydu: Türkiye, o subayı yargılamakla uluslararası hukuku ihlal etmemişti. Ama bu hikayenin önemi, davayı kimin kazandığı değil. Önemli olan, divanın kararı gerekçelendirirken kurduğu cümle. Divan şunu söyledi: devletler üzerinde onlardan üstün bir yasa koyucu yoktur. Uluslararası hukuk, devletlerin kendi rızalarıyla oluşur. Dolayısıyla bir devletin bir konuda hareket edebilmesi için ona izin veren özel bir kural aramak gerekmez. Aranması gereken şey, onu yasaklayan bir kuraldır. Yasak yoksa serbestlik vardır. Bu cümle hukuk tarihine geminin adıyla geçti: Lotus ilkesi. Şimdi bu ilkenin ne kadar büyük olduğunu görmek için bir an durup düşünelim. Bir devlet yeni bir teknoloji geliştirdiğinde, bir devlet daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmaya kalktığında, denizin altında, havada, kutuplarda, uzayda, siber alanda, her seferinde aynı soru soruluyor: bunu yapmaya hakkı var mı? Ve Lotus ilkesi diyor ki, doğru soru bu değil. Doğru soru şu: bunu yasaklayan bir kural var mı? Bu, uluslararası hukukun boşluklarını kimin lehine yorumlayacağını belirleyen bir tercih. Ve o tercih 1927'de Lahey'de bir kömür vapurunun batışı üzerine yapıldı. Bir deniz kazası nasıl olur da dünyanın kuralını değiştirir? Cevap şu: çünkü hukuk çoğu zaman büyük felsefi tartışmalardan değil, çözülmek zorunda kalan somut kavgalardan doğar. Birileri mahkemeye gitmek zorunda kalır, mahkeme karar vermek zorunda kalır ve o kararın gerekçesi olaydan çok daha büyük bir şeye dönüşür. Şimdi hikayenin en ilginç yerine geliyoruz. Çünkü bu davada Türkiye kazandı. Ama dünya sonradan kuralı değiştirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra denizcilik alanındaki devletler
Açık denizdeki çarpışmalar konusunda tam da Fransa'nın 26'da savunduğu çizgide bir düzenleme yaptılar. 58'de Cenevre'de imzalanan Açık Denizler Sözleşmesi'nin 11. maddesi, açık denizde meydana gelen çarpışma ve benzeri seyir kazalarında gemi adamlarına yönelik cezai ya da disiplin soruşturmasının yalnızca geminin bayrağını taşıdığı devlet ya da ilgili kişinin vatandaşı olduğu devlet tarafından yürütülebileceğini düzenledi. Aynı hüküm, bugün deniz hukukunun anayasası sayılan 82 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 97. maddesinde tekrar edildi. Yani şu anda yürürlükte olan kural bu. Ve bunun anlamı çok net. Aynı çarpışma bugün yaşansaydı, Türkiye o davayı açamazdı. Devletler oturdular, Lotus davasının somut sonucuna baktılar ve biz bunu böyle istemiyoruz, dediler. Denizcilerin hukuki güvenliği, yargı yetkisi çakışmalarının önlenmesi, gemilerin limanlarda tutuklanma riskinin ortadan kaldırılması. Bunlar için ortak bir kural yazdılar. Uluslararası hukuk böyle çalışır. Bir mahkeme kararı son söz değildir. Devletler antlaşma yaparak o kararın sonucunu değiştirebilir. Ama işte hikayeyi asıl unutulmaz yapan şey burada. Davanın özel sonucu değiştirildi. Lotus ilkesi ise ayakta kaldı. Yani yasak yoksa serbesttir mantığı sözleşmelerle kaldırılmadı. Tartışılmaya devam etti, eleştirildi, sınırlandırılmaya çalışıldı ama devletler hukukunun temel kabullerinden biri olarak yaşamaya devam etti. Bugün hala bir devletin yeni bir alanda ne yapıp ne yapamayacağı tartışıldığında Lahey'de 1927'de verilen o karara atıf yapılıyor. Bir gemi battı. 8 kişi öldü ve o olaydan çıkan bir cümle yaklaşık 100 yıldır dünyanın hukuk sözlüğünde duruyor. Son bir ayrıntı. Türkiye'nin savunmasını üstlenen Mahmut Esad, sonraki yıllarda Bozkurt soyadıyla anıldı. Bu soyadın doğrudan bu davadan geldiği sık sık anlatılır. Ben bunu kesin bir olgu olarak sunmayacağım. Çünkü bu tür soyadı, hikayelerinin nasıl doğduğunu her zaman net biçimde bilemiyoruz. Ama şu tesadüf bile başlı başına dikkat çekici. Denizin dibine giden geminin adı, davayı Lahey'de savunan adamın adıyla birlikte hatırlanıyor. Ve şunu da ekleyelim, 2026, o gecenin 100. yılı. Midilli açıklarında, karanlıkta iki geminin birbirini geç fark etmesinin üzerinden bir asır geçmiş olacak. O gece kimse, biz burada uluslararası hukuku değiştiriyoruz, demedi. Kimse tarih yazdığını düşünmedi. Sadece bir çarpışma vardı, batan bir gemi vardı, denizde insanlar vardı. Tarihin çoğu böyle başlar zaten. Kimsenin önemli olduğunu fark etmediği bir anla. Sonra o an, kimsenin öngöremediği yerlere dokunur. Bir kömür vapurunun batışı, dünyanın devletlerinin birbirlerine senin hakkın nereye kadar diye sorarken başvurduğu bir ilkeye dönüşür. Ve geriye şu tuhaf denge kalır. Bir taraf davayı kazanmıştır ama zamanla o davanın konusu olan kural değişmiştir. Diğer taraf davayı kaybetmiştir. Ama savunduğu görüş sonunda dünyanın ortak kuralı olmuştur. Kim kazandı, kim kaybetti? Belki de doğru cevap şu. Kazanan anlaşmazlığı topla tüfekle değil, bir mahkeme salonunda çözme fikri oldu. Bu gerçek hikaye burada bitti. Peki sence bir devletin ne yapabileceğini belirlerken doğru soru buna izin var mıdır? Yoksa bu yasak mı? Abone olmayı unutma. Bir sonraki hikayede görüşürüz.